Bir kadın ona hayır dedi. Önce tehdit etti, sonra kaçırdı. Cezaevinden çıktığında ise onun bütün ailesini katletti. Peki Nurettin Akşit için reddedilmek neden 9 kişinin ölümüne sebep oldu? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, likelamayı ve hype'lamayı unutmayın, yorumlarda da buluşalım. Nurettin Akşit, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağ Marmara köyünde yaşayan 34 yaşında bir gençti o dönemler. Köylülerin anlatımına göre Nurettin Akşit kısa boylu, güçsüz, zayıf ve çelimsizmiş. Yani köylüler onu böyle ifade ediyor. Onun iyi bir maddi geliri yok ama ailesinin durumu çok iyi olduğu için aslında o ne istediyse ona yapmışlar. Her şeyi önüne sermişler. İstediği her şey yapılmış o güne kadar. Hiçbir zaman geri çevrilmemiş. Ancak çevresindeki insanlar tarafından da onun eğer istediği bir şey olmadığında çok çabuk sinirlenen, öfkelenen ve çekilmez, sevilmeyen biri olduğu ifade ediliyor. Olaya gelecek olursak, ona bir kadın hayatında ilk defa hayır diyor ve sonrasında önü alınamaz bir katliamlar serisine sebep oluyor. Fiziksel yetersizlik ve aşağılık kompleksi dediğimiz bir durum var arkadaşlar. Bu küçük yaşlardan itibaren özellikle zorbalanan kişilerde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan bir tepki biçimidir. Bu kurama göre, yani çocukluktan beri sürekli hor görülen, itilen, sen çelimsizsin, sen güçsüzsün gibi yaftalanan kişiler bir süre sonra hayır ben yeterliyim, ben sizin söylediğiniz gibi biri değilim'i başta kendisi ve sonrasında çevresine ispatlamak için öfke ve saldırganlığa başvurur. Çünkü kendisine göre bu açığı kapatmanın tek şartı saldırganlık ve şiddettir. Nurettin kendisiyle birlikte aynı köyde bulunan Neriman'la evlenmek istiyor. Ve açıkçası ona bunu da ilan ediyor. Ben seninle evlenmek istiyorum diyor. Ancak Neriman oralı değil. Çünkü Neriman'ın nişanlı olduğu biri var zaten. Bu Nurettin için bir engel değil. Nurettin ailesine haber salıyor. Diyor ki gideceksiniz, Neriman'ı yine de isteyeceksiniz diyor. Nurettin'in ailesi Neriman'ı istemeye gidiyor. Nişanlı olmasına rağmen. Ve haklı olarak da Neriman'ın ailesi diyor ki bizim kızımız nişanlı, yakında evlenecek. Tatlı bir dille onlara bu işin olmayacağını anlatıyorlar. Ancak bu tatlı dil sadece dışarıdan normal insanlar için bir tatlı dildi. Nurettin Akşit için ise bu bir hakaretti. Yani kendisine yapılmış bir saygısızlıktı ve o bu hayırı hiçbir zaman içine sindiremeyecekti. Arkadaşlar biraz önce bahsettik. Bir fiziksel yetersizlik ve aşağılık kompleksinin nelere gebe olduğunu aslında az çok anlatmıştım. Burada bahsedilen bizim kızımız nişanlı ve başkasını seviyor, başkasıyla evlenecek demek aslında Nurettin için sadece bir hayır demek değildi. Onun iki içsel mekanizmasını kaşıdı. Bunlardan bir tanesi narsist örüntüsü, çünkü o güne kadar sürekli ne istediyse yapılan bir Nurettin var ve ilk defa ona hayır dendi. Bir diğeri de o fiziksel yetersizliğin vermiş olduğu aşağılık kompleksini yine bir benlik saygısına yapılmış hakaret gibi algılayarak bunun acısını çıkarmaya çalışacaktı. Tüm bunların ardından reddedildikten sonra köy çeşmesinin önünde Neriman'ı yakalıyor. Ve ona diyor ki benimle evleneceksin, eğer benimle evlenmezsen seni hiç kimseye yar etmem diyor. Çok net. Hatta eğer bunu kabul etmezsen senin şu an nişanını da bozarım ve herkesi öldürürüm diyor. Açıktan tehdit ediyor. Ve aslında Neriman'ın ailesi de tüm bu durumun ciddiyetini kavruyor ve biz bu adamla baş edemeyeceğiz. Bir an önce bu kızın evliliğinin nişanını hızlandıralım, evlensin gitsin ve kurtulsun diyor. Neriman'a benim olacaksın derken aslında bir sahiplenme gibi görünebilir. Evet, bu bir sahiplenme ama patolojik bir sahiplenme. Yani hastalıklı bir sahiplenme. Arkadaşlar,
evlilik dediğimiz ya da duygusal bir birliktelik dediğimiz rızaya dayalıdır. Ve rızanın dışında olan sahiplenme biçimleri patolojik sahiplenme, yani hastalıklı bir sahiplenme arzusunu gösteriyor. Ve bu hastalıklı sahiplenme arzusunun temelinde yine geçmişe dönüp baktığımızda narsizm temeli ve kendisinin sürekli ezelden beri küçümsendiği bir Nurettin Akşit görüyoruz. Ve bu iki dinamik onun hayatında çok önemli. Ve bu iki başlıkta aslında onun sevgi duyduğunu değil, bir patolojisini işaret ediyor. Daha sonra Nurettin Akşit bu evlilik hazırlıklarının hızlandırıldığını vesaire duyuyor. Çünkü bu durumu takip ediyor. Ve Neriman'ın annesini yakalıyor. Neriman'ın annesini yakalayıp ciddi biçimde hırpalıyor. Kızın benimle evlenecek diye. Onu kimseye vermeyeceksin diye ciddi şekilde hırpalamaya başlıyor. Açıkçası Nurettin de kendi tarafından bu işi hızlandırmak istiyor. Amcasının oğlu ve kardeşiyle birlikte gidiyor, Neriman'ı kaçırıyor. Sonra jandarmaya ihbar ediliyor. Jandarma kaçırıldığı bağ evinde Neriman'ı ve Nurettin Akşit'i ve amcaoğlusuyla kardeşini yakalıyor. Nurettin Akşit cezaevine gönderiliyor. Nurettin cezaevine girdikten sonra içindeki öfke dinmiyor. Kendisine göre sevgi dinmiyor. Ama aslında dinmeyen şey öfke. Ve cezaevinde şunları söylüyor. Onun 10 çocuğu da olsa onu alacağım. O sadece benim olacak. Buradan çıktıktan sonra herkese göstereceğim diyor. Yani içten içe o kini hapishanede, cezaevinde kaldığı sürece büyütmeye başlıyor. Burada biz neyi görüyoruz? Cezaevine girdiğinde yine bir pişmanlık belirtisi yok. Ben ne yapıyorum? Bir kendime geleyim gibi bir durum söz konusu hiç değil. Aksine tamamen o narsist kırılmanın beslendiğini görüyoruz. Yani gözünü tamamen kin bürümüş derler ya, tamamen bir kin bürüyor ve intikam peşine gidiyor. Açıkçası onun bu davranışlarını görüp hapishane yönetiminin herhangi bir rehabilite önerisi ya da yönlendirmesi oldu mu bilmiyorum. Ama olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü eğer bu kişi içeride dönüşebilseydi belki de tüm bu katliamlara sebep olmayabilirdi. Bu bir ihtimal. Dolayısıyla bu tarafı eklemeden edemeyeceğim. Nurettin çıktıktan sonra köy meydanında bağırmaya başlıyor. Onu bulacağım, işte buna engel olan herkesi öldüreceğim, herkesi ortadan kaldıracağım gibi tehditlerde bulunuyor. Ancak oradakiler bu durumu pek ciddiye almıyor. Hatta bunu babasına söylediklerinde babası da diyor ki benim oğluma kim dersini verecekse versin deyip geçiştirip gidiyor. Gelelim 11 Ağustos 1986 yılı Dağ Marmara köyüne. O gece Dağ Marmara köyünde silah sesleri duyuluyor. Ve bu silah seslerinin çıktığı yer aslında Neriman'ın annesinin evi. Neriman'ın annesi Hanım Akçan'ın evine gidiyor. Hanım Akçan'ı ve Neriman'ın kız kardeşi Medine'yi orada katlediyor. Yani Nurettin 2 yıl önce kendisini ihbar eden 2 kişiyi ilk olarak öldürerek işe başlıyor. Nurettin bu sefer Akcan ailesinin komşusu Basri Aydın'ın evini basıyor. Evde bulunan Huriye Atay'ı öldürüyor. Hasan Ali Atay ise ciddi şekilde yüzünden yaralanıyor. Ancak o onu öldürdüğünü zannediyor o an için. Fahrettin Ünal ise Hasan Ali'nin yaralandığını görüp onu minibüsüne alıp hemen hastaneye götürmek için oradan ayrılıyor. Ancak Nurettin onları ortadan kaldırmayı kafasına koymuş ve minibüsle gittiklerini görünce bu sefer yol üzerinde onlara pusu kuruyor ve minibüslerine kurşun yağdırıyor. Ancak bu ikili ölmeden oradan çıkabiliyorlar. Nurettin daha sonra 2 yıl önce kendi aleyhine tanıklık yapan Ünal ailesinin bu sefer evini basmaya gidiyor. Ayşe Ünal ve Yıldıray Ünal o arada evde ve bu ikisini vurarak öldürüyor. İçeride ise 3 çocuğu bulunuyor ve kendi aralarında oyun oynadıkları görülüyor. 13 yaşındaki, 11 yaşındaki ve 8 yaşındaki çocukları da böylece öldürmüş oluyor. Ancak 3 yaşındaki bebeği ise öldürmüyor. Çünkü zaten evi ateşe verdim ve onun kaçacak hali yoktu. Orada zaten yanar ölür diye onu dokunmadım, onu öldürmedim o an diyor. Bu cinayetlerle birlikte de zaten toplam 9 kişinin hayatına kıymış oluyor.
Nurettin bir saplantı yüzünden 9 kişinin canını aldı. Adeta kitlesel bir katliam gibi. Nurettin içinde büyüttüğü bu kini bir saplantıya dönüştürdü. Ve aslında regresyon dediğimiz durum bu durumu ifade ediyor. Regresyon dediğimiz aslında çocukluk çağında yaptığımız savunma mekanizmaları gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Örnek verecek olursak, küçücük bir çocuğun elinden oyuncağını aldığımızı düşünelim. Bu çocuk ne yapar? Ağlamaya başlar, elinde ne varsa atar, kırar, döker, bağırır. Yani isyan eder. İlkel biçimde etrafına zarar vermeye çalışır. Hatta belki saçını yolmaya çalışır. Nurettin ise ona hayır diyen bir kadın karşısında yine önüne ne çıktıysa kırıp döktü ve canlara kıydı. 3 yaşındaki bir çocuğun savunma biçimi gibi kendisini öfke neticesinde regresyonvari bir şekilde savunmaya geçti. Yani ilkel bir mekanizmanın örüntüsünü görüyoruz burada. Bu bize gelişmeyen benlik ve öz saygısını da gösteriyor adeta. Jandarma ekipleri izleri takip ederken kayalık alanlarda onun izine rastlıyor ve anons ediyor teslim ol diye. Ama Nurettin teslim olmuyor ve diyor ki benim asıl amacım Neriman'ı öldürmek. Onu öldürmeden teslim olmayacağım diyor. Nurettin ardından bir şekilde yakalanıyor ve cinayetleri soğukkanlılıkla itiraf ediyor. Bana Neriman'ı vermediler, bizim aşkımıza engel oldular ve onun için gittim bu kişileri öldürdüm diyor. Peki diyorlar, 3 yaşındaki Sunay'ı neden öldürmedin o zaman? O da biraz önce söylediğim gibi zaten ben herkesi öldürmüştüm. Evi de yakmıştım, ateşlerin arasında kaldı. Nasılsa yanar ölür diye o an dokunmamıştım ifadesini tekrarlıyor. Katliam sırasında eşi ve çocukları öldürülen Refik Ünal ise o dönemde askerdeydi arkadaşlar. Ve askerden döndükten sonra ailesiyle kucaklaşmayı beklerken onların mezarına gitmek bu kişiye nasip oldu. Ve günlerini artık mezarlıkta geçiriyor ve mezarlıkta kendi kendine konuştuğu, ağladığı söyleniyordu Refik Ünal'ın. Ve bir süre sonra Çal Ticaret Lisesi önünde Hasan ve Hüseyin Akşit'i görüyor ve onları orada vurarak öldürüyor. Sonra cezaevi kervanına katılanlardan biri de Refik Ünal oluyor. Arkadaşlar tüm bu suçlular bir şekilde cezaevine giriyor ve ancak aslında hikayelerimizin pek çoğunda tekrar eden ve adı geçen Rahşan affıyla bu kişilerin hepsi serbest kalıyor. Tam 17 yıl sonra Nurettin köye dönüyor. Nurettin köye döndükten sonra aslında köylü bir tedirgin olmaya başlıyor. Çünkü aslında travmaları yeniden tetikleniyor. Nurettin tüm bu katliamları yaptığında o dönem 18 aylık olan Adnan Ünal artık büyümüş ve 18 yaşında bir delikanlı olmuştu. O annesini, babasını ve akrabalarını, ölen akrabalarını hiç tanıyamamıştı belki ama ona bütün bu olaylar anlatılmıştı. Adnan Ünal, Nurettin'in köye geldiğini duyunca bir hışımla eline silah alıp Nurettin'in bulunduğu evi aramaya başlıyor. Ve daha önce hiç karşılaşmamış olan bu ikili köyün bir avlusunda karşı karşıya geliyor. Adnan Ünal ona silahı doğrultuyor ve Nurettin ona şöyle söylüyor. Sen canına mı susadın? Senin ailenden 9 kişiyi öldürdüm. Seni de hiç gözümü kırpmadan burada öldürürüm. Seni gebertirim, defol git buradan diyor. Ama Adnan Ünal o an tetiği ateşliyor ve o ateşlediği silah mermi bitene kadar hiç durmuyor. Bütün mermiyi Nurettin Akşit'in üzerine adeta boşaltıyor ve Nurettin Akşit orada hayatını kaybediyor. Arkadaşlar sosyo-duygusal körlük ve narsizm dediğimiz bir durum var. Yani bu ikisi aslında ayrı bir başlık gibi dursa da benzer başlıklar. Sosyo-duygusal körlük dediğimiz şey yaptığımız olayların neticesinin insanlarda ne gibi izler bıraktığını ve bize karşı nasıl tepkiler geliştirebileceğine dair bir düşüncedir. Ve zihin kuramı bize der ki ben bu insana bunları yaparsam ya da bunun yakınlarına bunları yaparsam bunlar benim hakkımda bunu düşünebilir der. Bakın hissedebilir demiyorum. O empatiye giriyor. Düşünebilir der. Ama Nurettin bunları hiç hesap etmiyor. Yani
kendisi 9 kişiyi öldürmüş biri olarak köye dönerse insanlar onun için ne düşünebilir? Nasıl bir tehdit algısı fikri akıllarına gelebilir? Bunu hesap etmiyor. Ya da hesap ediyor ama narsist örüntüsü onda şu düşünceyi çıkarıyor ortaya. Aman bana ne düşünürlerse düşünsünler, ben yapacağımı yaptım, bundan sonra hayatıma devam edeceğim fikrini de sürdürüyor olabilir. Yani bir taraftan duygusal bir körlük olabilir, bir taraftan da tamamen narsizmin sürdürülmesi olabilir ki bence ikincisi daha çok ağır basıyor. Olayın ardından Adnan Ünal'ın kullandığı silahın sahibi olan babası Onay cezaevine giriyor. Adnan Ünal ise ağırlaştırılmış müebbet alıyor 2004 yılında ve her ikisi de hapse giriyor. Nurettin ise mezara. Sevdiğini söylediği biri tarafından hayır cevabını kabul edemeyen birini düşünün. Bunu kabullenemeyen, içselleştiremeyen, anlamlandıramayan birini düşünün. Hayatta bazen her istediğimiz olmaz. Sevdiğimiz kişi bize yanıt vermeyebilir ya da o an yanıt veremeyebilir ve aynı duyguyu onunla paylaşamayabiliriz. Hayatımıza bir şekilde bizim devam ediyor olmamız lazım ve onların da hayatına devam etmesini istememiz, kabullenmemiz gerekiyor. Aslında bu bir nevi hayata rağmenlere rağmen devam etme biçimidir. Yani hayat keşkeler ya da olsaydılar değil, rağmenlerde gizlidir. Ama Nurettin ne kendisinin hayatına devam etmesine izin veriyor ne de sevdiğini söylediği kızın hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesine izin veriyor. Onun için önemli olan tek bir şey var. Neriman'ın kendisinin olması. Yani bu bir sevgiyi değil, patolojik bir sahiplenme hastalığının göstergesi. Peki sizce bu olay gerçekten bir aşk cinayeti miydi yoksa bahsettiğimiz gibi patolojik yani hastalıklı bir sahiplenme arzusu muydu? Gelin yorumlarda buluşalım.